Herkese merhaba. Bu videoda sizlere e, park yönetimi nasıl yapılıyor onu anlatmaya çalışacağım. E, Luna Park'ta neler yaptığımdan ziyade e, parkın yönetiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor. E, Size onları göstermeye çalışacağım. Şimdi gördüğünüz üzere ben challenge açtım. Normalde unlimited parayla oynuyor genelde herkes. Ben normal limitli parayla başladım oyuna. Parkı da şu noktaya kadar getirebildim. Ee, Vakit buldukça oynuyorum, devam ediyorum. Ee, Para zaten şu an ekside. Şimdi Park Management e, tabi burada. Buradan sırayla anlatmaya çalışacağım sizlere. Burada şu an parktaki toplam ziyaretçi sayısını gösteriyor. Gördüğünüz üzere 2378 ziyaretçimiz var. Park puanımız şu an 1284. İşte bunların ne kadarı yaşlı, ne kadarı genç, ne kadarı aile, burada dağılımları var. Yan tarafta park çalışanlarım var. Gördüğünüz üzere işte temizlikçiler, tamirciler, şovmenler, güvenlik görevlileri, e, mağazalarda çalışan vendorlar. E, Gördüğünüz üzere burada parktaki makineleri gösteriyor. Bir tanesi bozulmuş. Bakacağız ona. İşte 35 tane mağazamız, facility'miz var. 3 tane coaster var. Ee, 12 tane flat ride var. Birisi bozulmuş. Burada bilgiler var. Ee, En çok kar getiren yerler benim Cemal'in yeri var işte lokantam. Onun dışında Coaster Madness şurada. Ee, Epey kar getiriyor. Şöyle bastığınız zaman direkt ortalıyor, gösteriyor. Bunun yanı sıra burada grafiksel şeyler var. Grafiklere fazla girmeyeceğim. Parkın açılış saati, kapanış saati, standart bilet fiyatım burada. Tek kişi için. Aile gelirse adam başı 6 dolar alıyorum. Priority Pass var. Priority Pass 18 dolar. Priority Pass'ler infoda satılıyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Şurası Infodesk. Buradan Priority Pass'ler satılıyor. Fiyatını şuradan belirleyebilirsiniz. Şuradan. Bu Priority Pass'ler ne işe yarıyor derseniz gördüğünüz üzere şu kırmızı yollar Priority Pass. Priority Pass'i olanlar 18 dolar verip buradan sıra beklemeden öne gidiyor. Ee, Öne geçebiliyorlar. Bunun yanında şu anda maksimum ziyaretçi sayım 3000. Tabii bu park büyüdükçe arttıracağım. Mevcut zaten şu anda 2400'e yaklaşmış durumda. Ee, Burada yine bazı istatistikler var parkla ilgili. Ee, Park puanımın nerelerden geldiği dağılımlarını gösteriyor. Aynı zamanda diğer istatistikleri gösteriyor. İşte ee, nedir bu? 23 metre uzunluğunda bir düşüş var coasterlardan birinde. 48 mil saatte hız var en hızlı coaster. En uzun coaster 440 metre gibi. Burada bir sürü bilgiler var. İşte park açılalı kaç ay olmuş? 56 ay olmuş. Devam ediyor. Finans kısmı. Burada finansınızı, parkınızın değerini görebilirsiniz. 60 bin dolar gözüküyor şu an parkın değeri. Bence çok düşük gözüküyor ama şu anki değer böyle. Park keşim kasamdaki para şu an eksi 57 dolar. İnşallah iyiye doğru gideceğiz. Çok araştırmalar yaptım. Onlara çok para harcadım. Onu da göstereceğim. Şu an 3000 dolar bir borcum var. Onu ödüyorum. Bunun yanında şuradan Add New Loan'dan
yeni borçlar alabilirsiniz. Artık o size kalmış. Biraz daha böyle ben de eksiye gidersem bir borç daha alacağım gibi gözüküyor. E, Burada daha önce ne kadar borç aldığımı gösteriyor tarihçesi aldığım borçların. Finans kısmı böyle. Burası araştırma, dediğim gibi araştırmalara çok para harcadım. Limitli olduğu zaman para çoğu alet kapalı oluyor. Onları araştırarak e, şey yapmamız lazım, açmamız lazım. İşte burada da araştırma tarihçemi görebilirsiniz. Ne kadar para harcadığım şurada. Research cost. Her araştırmanın günleri var. 90 gün sürüyor, 60 gün sürüyor, 30 gün sürüyor. Yani araştırma deyince de hemen öyle şey olmuyor. E, Hemen size makineyi vermiyor. Belli bir süresi var. Buradan yeni Start Research dediğin zaman yeni araştırmalar için açabiliyorsunuz. Şu an para olmadığı için tabii göstermiyor. Satış pazarlama hiç yapmadım. Ama yapmak istersek para. Tabii burada gazete, mecmua, dergide ilan veriyorsunuz. Televizyonda reklam veriyorsunuz. Burada online satış kampanyaları, online reklamlar parkınızla ilgili. Tabii ziyaretçi sayısı az olduğunda reklamlara da başvurmak zorunda kalabilirsiniz. Burada tarihçesi var. Ben de gördüğünüz üzere hiç e, reklam yok. Staff'lara sonradan geleceğim. Biraz üzerinde uzun duracağım. Guest, işte bu parkımızdaki ziyaretçilerin dağılımını gösteriyor. İşte adult groups dediği, yani olgun yaşlı ziyaretçiler %39, gençler %28 ve aile grupları %33 şeklinde. Dağılım fena değil. Biraz teen grubu çekmemiz lazım. İşte burada gençler genelde aç oluyor, genelde susuz oluyor. E, Aileler mutlu, e, yaşlılar da mutlu fakat onlar biraz enerjileri düşük, yorgun. E, Ne kadar para harcadıklarını bakın burada ortalama bir parkımıza geldiklerinde bir gelişlerinde günde ortalama ne kadar para harcadıklarını gösteriyor. Ne kadar parkta zaman geçirdiklerini gösteriyor. Burada neler yaptıklarını, nelere bindiklerini, ortalama yiyeceği, içeceği, gençler bakın hiç harcamıyor. Bunlar genelde burada bankamatiklerden ne kadar para çektiklerini ortalama gösteriyor. Burada hediye ne kadar aldıklarını gösteriyor. Eee, Genelde gençler eee, gördüğünüz üzere işte ride'lara biniyorlar. Eee, Bu şekilde burada tüm bilgileri görebilirsiniz. Burada da işte parkla ilgili eee, ziyaretçilerin düşüncelerini görebilirsiniz. Kırmızı olanlar olumsuz tabii ki. %7'si susuzum diyor. %16'sı işte etrafta çöp var falan diyor. Ondan sonracığıma burada yine grafiksel şey var. Grafiklere çok girmiyorum. Burası çok önemli. Her ay yukarıya şu kısma notification düşüyor her ay sonu. Bu notification'da size finansal verilerinizi gönderiyor e, oyun ve onun detaylarını da bu sayfadan Attractions and Shops sayfasından ulaşabiliyorsunuz. Bu da şöyle e, işte burada benim parktaki makineler şu an sağda gördüğünüz üzere bir tanesi bozulmuş. Hangisi The Cube? Şuradan bastığınız zaman The Cube'a direkt gidebiliyor. Bozulduğu noktada maalesef tüm müşteriler sıradan çıkıyorlar. Buraya mekanik geliyor. Bakın Mechanic en route diyor. Şuradan bastığınız zaman bunu hızlandırmak için siz manuel olarak da şöyle tutup
mekaniği çıkış kapısına götürebilirsiniz. Çıkış kapısına gidiyor. O yüzden normalde cihazlarınızı kurarken deskin çıkış kapısına yakın olmasını, yani daha doğrusu çıkışı deskin arkasından yapmanız her zaman mantıklı. Çünkü desk diğer tarafta olursa bu mekanik şöyle dolaşacak ve büyük bir zaman kaybı. Bu yüzden genelde çıkışa dikkat ederseniz ben öyle yaptım hep. Eee, Deskleri hep çıkış kapısına yakın yaptım. Çünkü mekanikler oradan giriyor. Çıkış kapısından giriyor. Nerede kalmıştık? Evet. Burada geçen ayki karlar. Burada bilet fiyatları. Burada makineler açık mı, kapalı mı? Tüm bilgileri görebilirsiniz. Edilen zarar, edilen karlar, makinelerin durumları. İşte çok yaşlanmış, yaş alıyor. Ee, Bunlar işte yeni kurulanlar, yeni açılanlar. Buradan kaç müşteri ziyaret etmiş geçen ay, onları görüyorsunuz. Şuradan benim shopları görüyorsunuz. Hediyelik eşya mağazalarımı görüyorsunuz. Hepsi açık, sadece bir tane Just a Momento kapalı. Çok zarar ediyor diye bunu kapattım. Bir tane information desk'im var. Ee, Hepsi kar etmiş. Sadece burada içecek makinemde bir zarar gözüküyor. Bir de şapka mağazamda bir zarar gözüküyor. Just a momento şöyle göstereyim. Benim hediyelik eşya mağazalarım burada. Just a momento'da kapalı gördüğünüz üzere. Şimdi burada başka neler varmış? Bunlar tuvaletler, ATM'ler, bankamatikler ve first aid, yani işte sağlık ocağı gibi, doktor. E, Parkta bunu hizmeti vermek zorundayız ve gördüğünüz üzere epey bir zarar yazıyor. Buralara çok fazla paralı yapamıyoruz. İşte tuvaleti 50 sent yapıyorum. ATM'yi 50 sent yapıyorum vesaire vesaire. Yani yoksa insanlar mutsuz oluyor. Ee, Dolayısıyla ATM'den para çekip içeride para harcadıkları için ATM'yi de çok fazla, bir de ATM'yi de paralı yapmanın çok da bir mantığı, anlamı yok. Burada zarar gibi gözükse de insanlar ATM'leri kullanıp para çekip parkın içinde para harcıyorlar. Burada Claw Crane Machine, yani bu bildiğiniz şu hediye veren makineler çok fazla kullanılmıyor ama ben yine de parka 3 tane yaptım. Gördüğünüz üzere insanlar geliyor. Burada Claw Crane maşinleri de kullanıyorlar. Hatta birisi kafa kafaya bitirmiş. Diğer ikisi zarar yapmış. Çok da bir zarar yok. Otelimiz var. 4 yıldızlı, 25 tane standart odam, 16 tane lüks odam var. Geçen ay 92 dolar kar etmiş. Oteli de şöyle göstereyim size. İşte etrafını böyle çiçeklendiriyoruz. Attraction'ı arttırmak için insanların ilgisini çekiyor vesaire. Otelim burada. Restoranım burada. En popüler yerlerden birisi. Restoranın olduğu yer. Cemal'in yeri. Şimdi onu da göstereceğim. Evet. Geçen ay 865 dolar kar yapmış. 5 yıldız. İçinde hemen hemen her şey var. Ee, Bunun yanında unconnected facilities, buralara çok girmiyorum. Burada otel ve restoranla alakalı oda eklediğinizde bunları otele connect ediyorsunuz. E, Ona sonraki videolarda değinirim. Vista Point ben yapmadım. Yapılabilir. İnsanlar gidiyor oralarda fotoğraf çekiyor vesaire, sosyal aktivite şeyi. Security Management, güvenlik. Gördüğünüz üzere burada
bugüne kadarki istatistikler mevcut. İşte pickpocket dediğimiz işte cepçiler, e, polisin kaç kere, güvenliğin kaç kere bunları kovaladığı vesaire. Bu tür bilgiler yer alıyor. Burada güvenlik kameraları var. Bende 11 tane güvenlik kamerası mevcut. Güvenlik kameraları şunlar. Şu gördükleriniz güvenlik kamerası. Bunları genelde kalabalık yerlere koyuyorum. Sıra olan yerlere koyuyorum. Şurada bir tane var gördüğünüz üzere. Bir tane burada var gördüğünüz üzere. Bir tane burada var. Bunları koymak zorundayız arkadaşlar. Hırsızlık çünkü çok arttığı zaman insanlar şikayet ediyor, kaçıyor. Her kameranın 50 dolar aylık gideri var. Bunun yanında e, vandalizm de spot ediyorlar. Vandalizmden kasıt insanlar işte çöp kovalarını deviriyor, banklara zarar veriyor vesaire vesaire gibi. Kameralar bunları da tespit ediyor. Hırsızlığı da tespit etmişiz. All time dedi yani park açıldığından bu yana kameralar 58 kere hırsızlık yakalamış. Burada istatistikler de var. Ee, istediğiniz istatistiklere buradan ulaşabilirsiniz. İşte bankalara kaç kere zarar verilmiş, çöp kovaları kaç kere zarar verilmiş, diğer tüm işte bütün vandalized objects burada görebilirsiniz istatistikleri. Special Effect bir tek Venetian Karussel'de var. Onun dışında koymadım. Tamamen masraf. İleride çok para olursa bu tür special efektler koyulabilir. Ona da sonraki videomda değineceğim. Çünkü bu videoda sadece management'ı anlatmak istiyorum. İnsanlara bu çok şey gelebilir, karışık gelebilir. Burada management, parkın yönetimi nasıl yapılıyor, nelere dikkat ediliyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Burada mesela speaker, bir tane speaker'ım var parkta. O da zaten göletin oraya koymuştum. Şurada gördüğünüz üzere. Oradan müzik yayını yapıyor. Parkı tamamen kendim yaptım, manuel. Su gösterisi vesaire hepsini kendim ayarladım. Sürelerini, zamanlarını. Bunu sonraki videomda anlatacağım. Billboard'um yok. Video billboard'um. Evet, çalışanlar buradan çalışan şuradan hire staff dediği yerden işte temizlikçi, tamirci, güvenlik görevlisi ve satıcı, vendor, müşterilerle direkt muhatap olan vendorları alabiliyoruz, işe alabiliyoruz. Aşağıda da showmanler var, entertainer'lar var. Bende işte bir tane prenses var, bir tane de robot var. İki tane entertainer'ım var. Burada bütün stafflarımızı all staff dediğimiz yerde görüyoruz parktaki. Şuraya bastık mı kovarız. Fire staff member. Direkt gider. Free roaming yapıyor mesela. Eee, yani burada şöyle bir şey anlatacağım. Showmanler. İki tane showman'im var. Mesela robot çok çalışıyormuş. Bir müddet böyle devam ederse maaşını arttırmazsanız işi bırakıyor. Hiç önemli değil. Hemen yenisini alırsınız. Çok da sıkıntı değil. Çünkü ben bunlara çok training kasmıyorum. E, training hepsi birer para. Gördüğünüz üzere zaten param yok. Prenses restoranda çalışıyor. Orada. Robot ise free roaming yapıyor. Yani serbest dolaşıyor. Şimdi work roster yapmayı göstereceğim. Nasıl olduğunu. Temizlikçiler hepsi free roaming. Serbest dolaşımda. Yeni adam aldım o yüzden bunlar high gözüküyor. Zamanla normale dönecektir inşallah. Bir tane daha temizlikçi aldım. 3'e çıkardım. 60 dolar veriyorum.
Showman'lere $100 veriyorum. Vendor'lara $85 veriyorum ama bir tane vendor'ımı dondurma satsın diye özellikle şey yapmıştım. Bayağı bir train etmiştim ama onu şimdi hediye ve infoyu aldım. Orada görev yapıyor. Bunun dışında dondurmada iki tane adamım var. Birisi müşterilere hizmet ederken diğeri dinleniyor. Tek adam buraya assign edersek, yani buraya tek adam görevlendirirsek, dinlenmeye gittiği zaman dondurmacı boş kalıyor. Dondurmacıyı boş bırakmamak için o yüzden ben iki adam görevlendirdim ki biri dinlenirken biri çalışsın. Bunlara $85 veriyorum. İki train yaptırmışım. Bunun yanında tamircilerim, onlar da free roaming yapıyor, serbest dolaşıyor, $145 alıyorlar. Bunun yanında güvenlik görevlilerim $75 alıyor, onlar da serbest dolaşımda. Grant biraz fazla çalışıyormuş. Burada nerede olduklarını görüyorsunuz. Biri dinleniyor şu anda, birisi staff building'e gidiyor dinlenmeye, birisi etrafta dolanıyor. Grant. Park biraz büyüdü. Belki bir güvenlik görevlisi daha gerekebilir. Burada staff building'lerim var. Staff building'ler de şu şekilde. Burası güvenlik kulübesiydi. Evet. 3 tane dinlenme, bir tane güvenlik, bir tane de sosyal kulüp. Bunun da olması lazım çünkü çalışanların moralini yüksek tutmak gerekiyor. Zaten bakın 3 kişilik ve gördüğünüz üzere şu an 3 kişi sosyal kulüpte. Bir kişi dinleniyor. 2 güvenlik görevlisi de ofiste, güvenlik ofisinde. Hepsi açık. Bunları da kapatabilirsiniz. Work roster nasıl yapılıyor? Work roster şimdi şurada bastığınız zaman bunların her biri birer work roster. Şöyle yapılıyor. Create new roster diyorsunuz. Şöyle. Örneğin hediye ve infoyu ayırmak istiyorum. Infoya 2 tane adam atayacağım. Hediyeye 3 tane var, 6 adam atayacağım. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir tane bastık. Shift'e basık tutuyoruz. Just a Momento'ya bastık. Ve baloncuya bastık. 3. Şurada 3 tane shop'u gördük. Bir daha gösteriyorum. 0. Şapka. Just a Momento. Balon. Şuraya hediye diyorsunuz. Buraya Save Work Roster diyorum. Ve hediye geldi. Şimdi bunu vendorları buradan hediye olarak da atayabilirim. Ama benim zaten roster'ım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane satışçım. 4 tane dükkanda çalışıyor. Hatta dükkanlardan biri kapalı olduğu için 3 dükkanda çalışıyor. İkisi 2 hediyelik, bir info. Dolayısıyla bunlar da boş kalmıyor. Sürekli çalışması lazım. Çünkü çok para getiren yerlerden birisi bunlar. Roster'ımı ben şu an göstermek için yapmıştım. Size siliyorum. Burada başka göstermediğim bir şey kalmadı. Ha, mesela Entertainer'ı da mesela robot free roaming yapıyor. Bu ara fazla hediye satışımız vesairemiz olmuyor. Buralarda çalışsın robot diye bu şekilde görevlendirebiliyoruz. Yönetim kısmı bu şekilde. Umarım sizlere yardımcı olmuştur.
Ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, hoşça kalın.